Evrenin bilinmeyen köşelerini keşfetmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda, Kepler-186f'nin büyüleyici özelliklerini, keşfinin neden önemli olduğunu ve gelecekte nasıl bir rol oynayabileceğini ele alacağız. Hazırsanız bu inanılmaz gezegeni incelemeye başlayalım. İyi seyirler. NASA'nın Kepler uzay teleskobunu kullanan gökbilimciler, bir yıldızın yörüngesinin yaşanabilir alanında, yani yıldız yörüngesindeki gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunabileceği uzaklıkta, dünya boyutlu ilk gezegeni buldular. Kepler-186f'nin keşfi, Güneşimiz dışındaki yıldızların yaşanabilir alanında da dünya boyutlu gezegenlerin var olabileceğini doğruluyor. Daha önce de yaşanabilir bölgelerde gezegenler bulunmuş olsa da, bu gezegenlerin boyutları Dünya'dan en az %40 daha büyüktü ve yapılarını anlamak zordu. Kepler-186f, Dünya'ya daha çok benziyor. NASA'nın Washington'daki yönetim ofisinde astrofizik bölümü direktörü olan Paul Hertz şöyle diyor: Kepler-186f'nin keşfi gezegenimize benzer dünyalar bulabilmek için çok önemli bir adım. NASA'nın gelecekteki hedefleri, Güneş sistemi dışındaki gezegenlere düzgeçiş inceleme uydusu ya da James Webb Uzay Teleskobu gibi, Güneş sistemi dışındaki en yakın kayalık gezegeni bulmak, oluşumunu ve atmosfer koşullarını tespit etmek ve insanlığın tam olarak Dünya benzeri gezegenler bulma arayışını devam ettirmek olacak. Kepler-186f'nin boyutu biliniyor olsa da, kütlesi ve yapısı bilinmiyor. Önceki araştırmalar, Kepler-186f büyüklüğünde bir gezegenin büyük olasılıkla kayalık olacağını gösteriyor. Kepler-186f, Dünya'dan 500 ışık yılı uzaklıktaki Cygnus takım yıldızında Kepler-186 sisteminde bulunuyor. Sistem 4 kardeş gezegene daha ev sahipliği yapıyor ve Güneş'in yarı kütlesi ve boyutunda olan bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Yıldız kırmızı cüce sınıfında, M spektrum. Yani Samanyolu gökadasındaki yıldızların %70'i kadarının bulunduğu bir sınıfta bulunuyor. Kepler-186f, yörüngesinde olduğu yıldızın etrafındaki dönüşünü 130 günde tamamlıyor ve yaşanabilir alanının dış kısmına yakın yer aldığı yıldızından, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin 1/3'ini alıyor. Kepler-186f'nin yüzeyinde, yıldız en yüksekteyken görülen parlaklık, ancak Güneşimizin batmadan bir saat önceki görünüşündeki parlaklık kadar oluyor. 4 kardeş gezegen, Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d ve Kepler-186e yıldızlarının çevresinde sırasıyla 4, 7, 13 ve 22 günde dönüyor. Ve biliyoruz ki bu onları yaşam için fazlasıyla sıcak yapıyor. İçteki bu 4 gezegenin tamamı, Dünya'nın 1,5 katından küçük ölçüde. Uzak yaşam arayışındaki bir sonraki adım tam olarak Dünya ikizi gezegenler. Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde yaşanabilir alanda bulunan dünya boyutlu gezegenler, bulmayı ve bunun kimyasal yapısını ölçmeyi içeriyor. Sürekli ve eş zamanlı olarak 150.000'den fazla yıldızın parlaklığını ölçen Kepler Uzay Teleskobu, NASA'nın Güneş benzeri yıldızlar etrafında dönen dünya boyutlu gezegenleri tespit edebilen göreve hazır ilk aracı. Ames Kepler'in yer sistem gelişimi, görev yürütmeleri ve bilimsel veri tahlilinde sorumludur. NASA'nın Kaliforniya, Pasadena'daki Jet İtim Laboratuvarı Kepler'in görev gelişimini yönetir. Colorado Boulder'daki Ball Uzay Sahası ve Teknoloji Kurumu Kepler uçuş sistemini geliştirdi ve Boulder'da Colorado Üniversitesi'ndeki Atmosfer ve Uzay Fizik Laboratuvarı ile birlikte görev yürütmelerini destekler. Baltimore'daki Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü, Kepler bilim verilerini arşivler, barındırır ve sunar. Kepler, NASA'nın 10. keşif hizmetidir ve Bilim Hizmet Yöneticiliği tarafından desteklenmektedir. SETI Enstitüsü bilim araştırmaları, eğitimi ve halka açılma üzerine tahsis edilmiş özel, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. SETI'nin hedefi evrendeki yaşamın kökenini, doğasını ve tekrar sıklığını keşfetmek, kavramak ve açıklamaktır. Kepler-186f'nin yörüngesi dairesel olduğundan, Mars gibi eksantriklikten dolayı da mevsimleri yoktur. Gezegen oluşum simülasyonları göstermiştir ki, bu yıldız sisteminde, yıldızla dünya arası geçiş yapmayıp, Kepler-186e ile Kepler-186f arasında bulunan düşük kütleli bir gezegenin daha olması muhtemeldir. Böyle bir gezegen varsa, Dünya'dan çok daha kütleli olamaz. Aksi takdirde yörünge stabilitesi bozulurdu. Kepler-186f'nin yaşanabilir bölgedeki pozisyonu, yaşanabilir olmasını garantilemez. Bu, bilinemeyen atmosferik karakteristiklerine de bağlıdır. Kepler-186f,
bugünkü, hatta James Webb Uzay Teleskopu gibi yarının teleskoplarıyla atmosferi analiz edilemeyecek kadar uzaktadır.